Şirketin Onward gelirleri ödemede kullanıyoruz. Borçlar, yerli işçilerimizi işten çıkarmak, adamlarımızı topla ve geri dön Amerika Birleşik Devletleri'ne. Atlantik kablosu tam olarak kanıtlanmıştı başarı ve şirketimiz, battıktan sonra. Amerika'dan Avrupa'ya kara hattı inşa etme girişimi nihayet gerçekleşmişti, kaybını kabul etmeye ve girişimi bırakmaya karar verdi. Mektuplar yöneticilerden binbaşı Abaza'ya kadar istekli olacaklarını belirtti. Atlantik kablosunun başarısına rağmen çalışmaya devam etmek istiyor, eğer Rus hükümeti hattı tamamlamayı kabul ederse Bering Boğazı'nın Sibirya tarafı, ama olmamaları gerektiğini düşünmüyorlardı koşullar gereği, Amerikan üzerinde tüm işleri yapmak zorundaydı, yan tarafı ve yarısı Rus'a. Binbaşı Abaza, Rusya bakanına ikna etmeyi umuyordu. Yollar ve iletişim, Asya bölümünü elinden almak için Amerikan şirketini ve böylece tamamen terk edilmesini önlemek için girişim hemen karayoluyla Saint Petersburg'a gitmeye karar verdi. O bu yüzden benimle birlikte Onward ile Okhotsk'a doğru yelken açtı ve amacı oradan at sırtında Yakutsk'a doğru yola çık ve beni geri gönder kıyı boyunca çalışma ekiplerimizi alacak gemi. Temmuz ayının sonunda, limandan yaklaşık 50 mil uzakta sakin bir halde kaldık ve Okhotsk Nehri. Bütün akşam boyunca satranç oynuyordum. Kabini ve saat neredeyse 11'deydi ki ikinci zabit çağırdı, ben de yoldan aşağı inip güverteye çıkacağım. Acaba bir şey yaptık mı? Rüzgarın yönü uygun bir şekilde yukarı çıktım. Nadiren sıcak, durgun, neredeyse tropikal gecelerden biriydi kuzey sularında, aysızda derin bir sakinliğin hüküm sürdüğünde görülür gökler ve mutlak huzurun sessizliği yorgunların üzerinde duruyor, fırtınalı deniz. En ufak bir nefes bile yoktu, hareket ettirecek en ufak bir nefes yoktu, hareketsiz yelkenlerin resif noktaları ya da karanlığı pürürtmek için cilalı geminin etrafındaki su aynası. Yumuşak, neredeyse fark edilmeyen bir sis uzak ufkun çizgisini gizledi ve gökyüzüyle suyu harmanladı, parıldayan yıldızlardan oluşan büyük bir boş küre. Dünya ve deniz gibi görünüyordu, vefat etti ve hareketsiz gemimiz büyülenmiş şekilde süzüldü, boşluk, yıldızlarla dolu evrende tek dünya nesnesi ve gezegenler. Samanyolu'nun büyük parlak bandosu sanki süpürüyor gibiydi, altımızda beyaz, sisli ışık ve uzak bir daire içinde omurgamızın altında, kuşaktaki 3 parlak yıldız parlıyordu. Orion. Sadece bir balık küçük bir sıçrama ile fırladığında bu denizaltı takım yıldızları onu titremeye zorladı, kırık ışık parçaları bunun sadece bir şey olduğunu fark edebilir miydik? Gökyüzünün aynası. Manzaranın güzelliğine kapılmışken, eşe sormayı unutmuştum neden beni güverteye çağırdı ve dokunurken şaşkınlıkla başladı, omzuma dokunup dedi ki, ilginç bir şey, değil mi? Evet, diye yanıtladım, onun yansımasını kastettiğini varsayarak. Göksuda olanlar, gördüğüm en harika gece deniz. Kendimi denizde olduğumuza inandıramıyorum, gemide sanki uzayda asılı duruyor, üzerinde büyük bir yıldız evreni ve aşağıda. Sence ne yapıyor, diye sordu. Ne yapıyor, yansımayı mı? Hayır, o ışık. Görmüyor musun? Uzanmış kolunun yönünü takip ederken, fark ettim ki, ilk kez, 5 ya da 6 derece içinde soluk ve dağılmış bir parlaklık bankası yükseklik, kuzey ufku boyunca yaklaşık kuzeybatıdan kuzeybatıya kadar uzanıyor ve soluk bir auroranın parlaklığına çok benziyordu. Ufuk çizgisi ayırt edilemezdi, ama parlak görünüm görünüşe göre onu gizleyen sisin içinde yükseliyordu. Daha önce böyle bir şey gördün mü, sordum. Asla, diye yanıtladı yardımcı kişi, ama kuzey ışıkları yanıyor gibi görünüyor su. Bu gizemli ışığın doğasının ne olabileceğini merak ederek tırmandım, daha iyi bir görüş elde etmek için kefenlerin içine girdi. İzlerken, aniden her iki ucundan da uzamaya başladı, hızla yayılan bir şey gibi ateş ve tüm etrafı parlak bir sis perdesi çekti kuzey ufku. Benzer bir ışık daha sonra güneydoğu ve henüz ilk ile bağlantılı olmasa da, ayrıca yanlara doğru uzanıyor gibiydi ve bir anda ikisi parlak perdeler birleşmiş, büyük yarım dairesel bir solgun bant oluşturmuş, gökyüzü etrafında mavimsi beyaz bir parlaklık, göksel bir ekvator gibi yıldızlardan oluşan geniş bir evrende uçuruyor. Henüz bir tahmin oluşturamıyordum bu tuhaf olgunun nedeni veya doğası konusunda, ki bu durum ve bir aurora gibi davranıyordu ama sudan yükseliyormuş gibiydi. 5-10 dakika izledikten sonra aşağıya inip kaptan. Yolculuk yolunun dibine ulaşmamışım ki, eş tekrar bağırdı, ah Kenan. Çabuk güverteye gel, diye aceleyle koştu ilk kez, tüm görkemli ihtişamıyla yukarıda, denizin fosforesansı. Neredeyse inanılmaz hızla, bir örtü mavimsi beyaz ateş,
kuzeydeki neredeyse tüm karanlık suyu kaplamıştı ve onun net tanımlanmış kenarı bir an için titredi ve titredi, geminin yarım mil içinde bir aurora kemeri gibi. Bir başkası yıldırım gibi bir flaş etrafımıza getirdi ve biz de süzülüyorduk, kelimenin tam anlamıyla, sıvı bir parlaklık denizinde. Tek bir metrekare ana üst kısımdan her yönde koyu su görülebiliyordu ve her şey geminin donanımı, kraliyet tersanesine kadar soşuk, dünya dışı, mavi bakış. Okyanus geniş bir ovaya benziyordu, mavi ateşle aydınlatılan ve neredeyse mürekkep gökyüzleriyle sarkıtılmış karanlık. Samanyolu ışığın alevinde tamamen kayboldu denizden ve birinci büyüklükteki yıldızlar sanki loş bir şekilde parıldıyor yarı sisle gizli. Sadece bir an önce, karanlık, hareketsiz su canlı bir şekilde yansımıştı tam bir yarımküre ve takım yıldızların konturları geminin direkleri Samanyolu'na karşı karanlık gölgeler olarak yansıtılmıştı. Şimdi deniz, opalin ışıkla alevlenmişti, tersaneler ve yelkenler siyah zemin üzerine hafif mavi tonlarda boyanmıştı. The Metamorphoz, ani ve tarif edilemez bir şekilde harikaydı. Kutup Aurora, evini daha yüksek bölgelerdeki terk etmiş gibi görünüyor. Atmosfere ve canlı bir elektrik ateşi levhası olarak üzerine indi. Okyanus, çeyrek güvertede sessizce hayranlıkla dururken, şu mavimsi alev bir levha aniden kayboldu, en az 10 kareden fazla neredeyse anında kaybolmasıyla bir mil su tam körlük hissi ve denizden ayrılmak, bir anlığına, karanlık uçurum. Ancak gözbebeğimiz olarak yavaş yavaş genişlemişken, daha önce olduğu gibi, etrafımızda karanlık parlayan su aynasını gördük gemi, ufukta uzakta hafif bir ışık yükselirken ilk dikkatimizi çeken ve açıkça sisin bazı bölgelerde aydınlamasından kaynaklanıyordu. Ufuk çizgisinin altında fosforlu su. Bir an sonra eş heyecanla bağırdı, yine geliyor ve yine büyük bir ateş dalgası geminin etrafını sardı ve her yöne uzanan bir parlaklık denizinde yüzüyorduk görüş sınırlarının ötesinde. Şaşkınlıktan biraz toparlandığım anda ilk fosforlu patlamayla beni şaşırttı, gözlemledim, mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde olağanüstü bir olgu. Öncelikle, kendimi tatmin ettim şüphesiz, parlaklığın fosforlu olduğu ve değil elektrikli, ancak auroranın ışığını simül ediyordu bir alandan diğerine geçiş hızlılığı. İkinci kez gemide yanıp söndüğünde, çok yakın yere indim parlak yüzeyi ve güverteden görünen şeyin, mavimsi ateşten bir örtü olmak, gerçekte bir su tabakasıydı parlak ince parlaklarla sıkı sıkıya dolu. İçeri su gibi görünüyordu bu parlak kum sürekli karıştırılır veya karıştırılırdı. Işık noktaları o kadar çoktu. 10 ya da 12 mesafede ayaklarını göz fark etmedi ki içeride koyu su var, aralı boşluklar ve sadece dağıtılmış ve kesintisiz parlaklık. İkinci olarak, sayısız suya serinen mikroskobik organizmalar ışık tutmazdı mekanik bir şoka karşı küçük lambalarını kullandılar, örneğin yüzdükleri ortamın çalkalanması sonucu üretilmiştir. Vardı hiçbir zaman esinti yoktu, en ufak bir işaret de yoktu. Denizin cam gibi yüzeyinde bir dalgalanma. Şimdilerin flaşları arasında fosfor, karanlık suyun cilalı aynası bir nefes bile olsa. Sayısız infüzorin ani ışıklanması bu nedenle, geniş su alanlarının üzerinde lambalar kurmak gerekmiyordu, mekanik bir huzursuzluk ve muhtemelen başka ve daha ince bir şey de vardı sebep. Bütün kareyi uyaran dürtünün doğası nedir kilometrelerce yüzen protoplazma aniden parlak bir aktiviteye dönüştü elektrik flaşı gibi görsel bir izlenim yaratmayı başaramadım varsayım. ABD gelir gemisi McCullough'un subayları, Ağustos 1898'de Bering Denizi'nde şu bir sergiyi gözlemlediler ve kaydettiler. Fosfor, neredeyse denediğim kadar dikkat çekiciydi tanımlamak için, dipnot, San, 11 Kasım 1899, ama bu durumda deniz çalkantılıydı. Ani bir görünüm parıltısı yoktu ve kayboluş ve ışık taşıyan organizmaların uyarılması ve muhtemelen mekanik şok nedeniyle gerçekleşti. Üçüncü olarak, şu aralıklarda gözlemledim su karanlıkken, tüm nesneler o suya gömülmüştü parlak bir şekilde parlıyordu. Geminin bakır ışığı o kadar parlaktı ki sayabiliyordum her bir tırmanış ve dikiş, dümen en alt pintile kadar aydınlatılmıştı ve Medusa, yani deniz anası, yavaş nabızlarla yanından süzülüyor, bir hızla 10 ya da 12 feet derinlikte, su altında kalmış aylar gibi görünüyordu. Böylece suda özgürce yüzen protozoaların lambalar sadece bir tür uyarıma yanıt olarak kullanıldı ve bu da etkiliyordu, neredeyse anında, çok mil karelik alanlar, oysa katı maddeye bağlı veya temas halinde olan maddeler lambalar sürekli yanıyordu.
Birkaç süren aydınlatma dönemlerinden birinde dakikalarca, fosforlu sıvıyı bir kova aldım ve kulübeye doğru gönderdi. Yapay olarak içinde hiçbir şey görünemiyordu ışık ama ışık kaldırıldığında, kovanın içi parladı, ancak suyun kendisi karanlık kaldı. Geminin çevresindeki deniz fosforesan 3 veya 4 kez, her durumda alev tabakası, üzerimize süzülüyor kuzeyden, yaklaşık eşit bir hızda havadaki ses dalgalarının hızı. Fosforesansın süresi, şu noktada her ayrı görünüm, 1,5 dakika ile 3 dakika arasında 4 dakika geçti ve her seferinde flash gibi bir hareketle kayboldu. Başka ve daha uzak bir alana çeviri. Tüm gösteri, şu noktaya kadar endişelendik, yaklaşık 20 dakika içinde bitecekti, ama çok sonra fosforesans tabakası, çevresinden kayboldu. Gemi, hareket ederken sarkık sisleri aydınlattığını görebiliyorduk, ufuk çizgisinin ötesinde hızla bir yerden yere gidiyordu. Bir zamanlar, kuzeyimizde 3 ya da 4 parlak su alanı vardı. Ama dünyanın konvekslik eğrisinin altında oldukları için bunu yapamadık, onları gördü ve sadece kayan kuşaklar veya yamalarla izledi. Aşımalı sis. Eylül başında Giziga'ya döndüm ve kapatmaya başladım, işi hızlandır ve son kalkış için hazırlıklar yap. Bizim şirketin talimatları, şu anda olan tüm mağazalarımızı satmamız yönündeydi, satılabilir ve geliri borçlarımızın ödemesinde kullanıyoruz. Yok, değerli yönetmenlerimize göre bunun tamamen mümkün göründüğünden şüphe ve muhtemelen önemli miktarda hazır ürün getirecek bir plan para, ama ne yazık ki, çevremizle tanışmaları çok sınırlıydı ve planları bizim bakış açımıza göre açıktı. Birkaç itiraz var. İlk başta, Giziga'da da vardı 15 ya da 20 bin dolarlık kullanılmamış malzeme, çoğu o ülkede kesinlikle satılamaz bir yapıya sahipti. İkinci olarak, Okhotsk, Yamsık ve Giziga köyleri, toplamda 500'ün üzerinde bir sakin yoktu ve 500'ün tamamının bir cüzdan oluşturup dolduramayacağı şüpheliydi, sonsuz kurtuluşlarını sağlamak için bile aynı ruble. Varsayarsak, bu yüzden yerliler bizim levhalarımızı, telgraf direklerimizi istediler ve kazmaları için para ödemek için çok az ya da hiç paraları yoktu. Ancak emirler emirdi ve mümkün olur olmaz açıldık, ana depomuzun önünde, bir tür uluslararası pazar ve gereksiz mallarımızı en iyi şartlarda elden çıkarmaya başladı mümkün. O lüksü kadar telgraf telinin fiyatını düşürdük, en fakir Korak ailesinin erişimi yakınındaydı. Aşırı yedik. Kazma ve uzun saplı kürekler ile pazara yaptık, ki bunu garanti altına aldık, yerliler ölülerini gömmede faydalı olurdu ve çok sayıda dondurulmuş salatalık turşuları ve diğer antiskorbutikler, ki bunları hak ettik yaşayanların sağlığını güçlendirmek için. Cam yalıtkanları sattık. Yüzlerce patentli Amerikan çay fincanı ve binde parantez Amerikan ateş ağacı olarak hazırlanmıştı. Sabun ve mum sunduk. Tuzlu domuz eti ve kurutulmuş elmalarımızı alan herkese primler ve yerlilere soğutucu içecekler ve sıcak bisküvi yapmayı öğretti, gereksiz limon suyu için talep yaratmak için ve fırın tozu. Tüm enerjimizi şu şeyin yaratılmasına yönlendirdik. Daha önce mutlu ve memnun olan o topluluktaki yapay istekler ve artık hiçbir şeyi olmayan eşyalarla tüm komşu ülkeyi doldurdu. Zavallı yerliler için buz tekneleri ve fare tuzaklarının yerliler için kullanacağı kadar faydalıdır Sahra çölünden gelen Tuaregler. Kısacası, şu kutsamaları dağıttık özgür ellerle medeniyet. Ancak sonuç o kadar tatmin edici değildi yöneticilerimizin muhtemelen beklediği gibi. Nihayet piyasa daha fazla braket ve kazma emmeyi reddetti. Telgraf teli ise bazı satış görevlilerimiz kadar iyi balık ağı ve köpek koşumları yapamıyorlar, kendinden emin bir şekilde tahmin etmişti ve limon suyu ile su, preslenmiş kristal yalıtkanlardan içildiğinde bile bir içecek, yeşille güzel tonlanmış, kendini övmüyor gibi görünmüyordu aborjin zihni. Sonunda dükkanımızı kapatmak zorunda kaldık. Biz hatırladığım kadarıyla, yaklaşık 300 ruble toplamıştı, 150 dolar, binbaşı Abazan'ın bize bıraktığı parayla bu kadardı, yaklaşık 500 civarında. Ancak bu parayı kullanmadım. Şirketin borçlarının ödenmesi. Geri dönmek zorunda kalacağımı bekliyordum. Amerika Birleşik Devletleri'ni Sibirya üzerinden ve ben kendimi koymayı önermedim. Öyle bir durumdaki seyahatimi karşılamak zorunda kalacağım limon suyu, salatalık turşusu, telgraf teli satarak masraflar, yol boyunca kurutulmuş elmalar, cam yalıtkanlar ve fırın tozu. Bu nedenle şirketin alacaklılarını ikna etti ve neyse ki onlar çok az sayıda olanlar, çay ve şeker içmek için talepler, böylece karayolculuğu için elimdeki tüm parayı biriktirebilirim. Okhotsk'tan Saint Petersburg'a kadar uzanıyordu.
Gizhiga'daki işimiz nihayet ayarlandı ve yerleşti, bizim çalışma ekipleri çağrıldı ve tam da yola çıkmak üzereydik. Havlama Okotsik için ileride, aniden karşımıza 2 yıldan fazla süredir karşılaştığımız en ölümcül tehlikeydi Arktik deneyimi. Vahşi, bilinmeyen bir yere giden her kaşif dünyayı bilimsel araştırmalar yapmak, yeni bir yol bulmak için ticaret ya da macera sevgisini tatmin etmek için, şimdi ve sonra, o kadar olağanüstü bir şiddetli ölümden kaçış ki, bunu, dar, başlığı altında sınıflandırır. Karşılaştığı tehlike belki geçici olabilir, saatlerce uzayabilir ya da hatta günler, ama her halükarda, sürdüğü sürece yakın ve ölümcül. Evet, öyle sıradan tehlikeden daha fazlası, ihtimallerin içinde olan tehlikedir. Ölümden 100, hayattan sadece 1. Böyle tehlike ilerler, korkutucu bir hız ve ani bir kural ve eğer bir kişi tehlikeye alışkın olmadığı için ezilip ezilme eğilimindedir felaketin hızlı ve beklenmedik şokuyla. Zamanı yok sinirli güçlerini toplamak ya da nasıl başa çıkacağını düşünmek için acil. Kriz, anında bir, ani vizyon gibi geliyor ölüm, ki bu da fırsat bulamadan tüm yeteneklerini felç ediyor. Egzersiz yapın. Böyle hızlı tehlike, bir insanın en büyük deneyimini zorlar. İçgüdüsel ve tamamen otomatik olarak kalıtsal veya edinilmiş kapasite aksiyon, ama genellikle geçtiği gibi, adil olmamıştı anlaşıldı. Bence sinirleri ve karakter, tehlike olarak tam anlamıyla uzadığı bir tehlike olarak farkındalık ve bu hiçbir şeyle önlenemez veya azaltılamaz olası bir eylem. Sadece bir adamın anlama zamanı olduğunda ve yaklaşan felaketi takdir ediyorum ve kesinlikle hiçbir şey yapamıyoruz ölümün olasılığını tamamen fark ettiğini önledi. Eylem her türlü bir şey toniktir ve bir adam kaslarıyla tehlikeyle savaşabildiğinde beyni, mücadele onu uyandırır ve heyecanlandırır, ama yapabildiğinde sadece beklemek, Damokles'in askıda duran kılıcını izlemek ve felç ne kadar erken gelecek, uzun zamandır güçlü sinirleri olmalı zorluğa dayanmak için. Gizhiga'dan Onward ile yola çıkmadan hemen önce, 8 kişimiz ölümden kaçış ve tehlikenin büyük bir hızla geldiği bir kaçış ve ani bir durum ve neredeyse sinirin son sınırına kadar uzadı. Dayanıklılık, mevsimin geç kalması ve kayalık hava nedeniyle, kıyı bölgesinin dik ve son derece tehlikeli bir karakteri var. Gizhiga'nın yakınında, Kabuk kaptanı bunu akıllıca görmemişti. Uzun nehrin ucunda Gizhiga nehrinin ağzına dökülmek ağ şeklinde bir körfez, ancak doğu kıyısındaki bir sığlığa demirlemişti, işaret kulesinden neredeyse 20 mil uzaklıkta. Bizim noktamızdan karada görüş alanı olan gemi tamamen gözden kaçıyordu. Ama biliyordum yattığı yerdeydi ve binmekte herhangi bir zorluk beklemiyordu. Karadaki işimi bitirmez binişim. Sandford'un son ekibiyle gemiye gitmeyi planlıyordum 11 Eylül sabahı, ancak beklenmedik şekilde bir dizi yerli iddianın sunulması ve diğer öngörülemeyen konular iş ve sonunda her şeyi kapattığımda saat öğleden sonra 4'tü. Yüksek enlemde Kuzeydoğu Sibirya'da Eylül gecesi erken kapanıyor ve ben böyle bir saatte, açık bir tekneyle yola çıkmakta biraz tereddüt ediyor, denizde 20 mil uzaklıkta yatan bir gemi için, ama kaptanın Onward'dan çok gergin ve bundan uzaklaşmak için endişeliydi. Tehlikeli bir bölge, rüzgar, taze bir esinti üfleden kıyı, kısa süre sonra bizi geminin demirleme noktasına götürecekti ve bir anlık kararsızlıktan sonra başlama emrini verdim. Vardı Sandford, Bowsher, Heck ve 4 kişi dahil olmak üzere 8 adamımız, şimdi isimlerini hatırlayamıyorum. Teknemiz yaklaşık 25 feet içinde açık slope yelkenli bir yelkenli tekneydi. Uzunluğu, ki bu Rus'un Philippeus adında bir tüccardan satın almıştık. O zamana kadar ona pek dikkat etmemiştim ama şu anda güvende ve denize uygun olduğunu biliyordu. Ancak bazı sorular vardı. Çünkü yelkenli alanı için yeterli balast taşıyıp taşımadığı ve son anda, emin olmak için 2 tane vardı. Sandford'un adamları aşağı yuvarlanıp 2 varil şeker koydular. Şirketin deposu. Sonra Dodd ve Frost'a veda ettim, benimle bu kadar zorluk ve tehlikeyi paylaşan yoldaşlarım küçük gölün kıç-kıçta oturduk ve yola çıktık. Karanlık, kasvetli, sonbahar akşamıydı ve sert kuzeydoğu havasıydı. Karla beyazlaşmış yerin üzerinden tazeleyici esintilerle bize gelen bir esinti Stanavoy Sıra Dağları'nın tepesi keskin bir kenara sahipti, yaklaştığını düşündürüyordu kış. Deniz ise nispeten pürüzsüzdü ve biz körfeze doğru olası tehlike fikri hiç bu kadar değildi, bana da öyle bir şey önerdi. Ama yüksekliğin sığınağından ayrılırken, demirle bağlanmış kıyı rüzgar güçleniyor gibiydi, deniz yükselmeye başladı ve karamsar, kararan gökyüzü gecenin karanlığı gibi etrafımıza toplandılar, şiddetli hava uyarısı verdiler.
Olurdu hava hala aydınken gemiyi kaldırıp almak akıllıca ana yelkende çift resif olmasa da bir resif, ama ki tekniği yönetirken bunun gerekli olduğunu düşünmedim ve bir saat daha, resif yapma gerekliliği ortaya çıktığında herkes, deniz o kadar yüksek ve tehlikeliydi ki cesaret edemiyorduk devrilme korkusuyla ya da bizden daha fazla yeşil su göndermek korkusuyla ortaya çıktı kolayca elden çıkarılabilirdi. Böylece yükselen fırtına önünde sendeleyerek ilerledik, şansa güveniyor ve her an görüşmemizi umuyor Onward'ın ışıklarının. Bana her zaman yelken açmanın en tehlikeli noktası gelmiştir küçük, açık bir teknede, yüksek taranan bir denizde ölü bir şekilde akıyor rüzgar. Yakın mesafede yelken açarken, bir gerekirse fırtınalar ya da dik ve tehlikeli bir deniz baş cephesiyle karşılaşır, ama ne zaman neredeyse çaresizsin. Ne laf, ne de yelkeni gevşerek rüzgarı dökme, ya da teknenin ağır denize güvenli bir şekilde girebilecek konumda. Sizin dalgalar arasında yuvarlanıp boğulurken uzun patlama takma eğiliminde ve her büyük bir tarakın tepesine çıktığında dümenin geliyor su bittiğinde, yayınız dönüp yaklaşana kadar döner kazara bir laf tehlikesi. Gemimizi yöneten oldukça iyi bir denizciydi ama rüzgar arttı, karanlık kalınlaştı ve deniz giderek yükseldi, bana açıkça gösterdi ki, sadece alışılmadık derecede iyi şans gemiye güvenle ulaşmamızı sağlar. Su göndermiyorduk, ama ara sıra bir kova dolusu köpük ve sprey armadan üfleniyordu bir dalga, ama tekne çok tehlikeli bir şekilde eğiliyordu yüksek, beyaz başlı silindirleri monte ettim ve bundan daha erken korktum ya da daha sonra o kadar uzağa sallanırdı ki en yetenekli olanlarla bile bir alaycı yönlendirmek kaçınılmazdı. Çok karanlıktı, toprakları gözden kaybetmiştim ve bilmiyorum korkunç felaket sırasında tam olarak körfezin hangi kısmında olduğumuz geldi. Slope, olağanüstü yüksek bir geminin sırtında yükseldi, taradı. Deniz, bir anlığına tepesinde asılı duruyordu, sonra geniş bir dümen kontrol edemedi, sağa döndü, aşağı süzüldü yandan çukura doğru hareket etti, ağır bir şekilde sola doğru yuvarlandı ve onu doğrulturdu patlama fırtınasına yüksek. Sülükün koyu silüetini gördüğümde ana yelkenin bir anlığına sallanması, bir iki kez çırpın, sonra aniden çöktü, ne olacağını anladım ve en üst kısmında bağırmaya başladım sesim, dikkat et Hel. Taklit edecek. İçgüdüsel olarak kendimi attım boğumdan kaçmak için teknenin dibine girdi. Hızlı, ani bir ruş, büyük bir çarpışma ile sona erdi, uzun ağır spar botu sağdan sola doğru bağışırı denize düşürdü ve taşıdı direkten uzaklaş. Slope denizin çukuruna doğru döndü, yelkenler, levhalar, halyardlar ve ayakta duran donanım karışımı ve sonraki büyük kombur ona doluydu, neredeyse tüylere kadar doldurdu beyaz bir köpük lekesiyle. Bir an için onun olduğunu düşündüm battı ve batıyordu, ama çömelmiş bir pozisyona kalktığımda ve gözlerimdeki tuzlu suyu ovuşturdum, yarıdan daha az olduğunu gördüm dolu ve eğer başka bir denizi çok erken göndermezsek, hemen ve enerjik bir şekilde atılmak onu ayakta tutabilirdi. Onu kefaletle çıkarın, çocuklar. Hayatlarınız için, şapkalarınla, bağırdım ve kürk başlıkımla suyu temizlemeye başladım. Hayatı kurtaran 8 adam, şapka ve şapkalı olsa bile, harika bir şey yapabilir çok kısa sürede bir tekneden su çıkarmak ve 5 veya içinde 10 dakika sonra ilk yaklaşan batma tehlikesi sona ermişti. Bowsher, iyi bir yüzücüydü ve patlamadan ciddi şekilde zarar görmemişti, tekrar tekneye tırmandı, duran donanımı kestik, serbest bıraktık Slope'u ip dolaşığından çıkardı ve suyla ıslandı ana yelken gemide bulundu ve sonra, bu yelkenin bir köşesini kütüğüne bağladı direğin için, yakalaması için elimizden geldiğince yaydık biraz rüzgar ve tekneyi yönlendirmek. Etkisi altında bu tuval parçası Slope yavaşça denizi aşarak sallanıyordu, su ona girmeyi bıraktı ve ıslak şapkalarımızı sıkmak ve kıyafetlerle daha rahat nefes almaya başladık. Krizin ilk heyecanı geçtiğinde ve toparlandığımda kendiliğim, olabildiğince soğukkanlılıkla tahmin etmeye çalıştım, beklentiler ve şanslarımız. Durum bana neredeyse umutsuz görünüyordu. Direksiz, küreksiz, pusula olmayan bir teknedeydik, bir parça yiyecek ya da bir ağız dolusu su ve dışarı fırlıyorduk şiddetli kuzeydoğu fırtınasında denize açıldı. O kadar karanlıktı ki görebildik. Sürekli genişleyen körfezin iki tarafındaki araziyi görmemek, orada ilerin hiçbir işareti yoktu ve büyük ihtimalle yoktu Okhotsk denizinin herhangi bir bölgesinde başka bir gemi vardı. En yakın arazi ise 8 ya da 10 mil uzakta, giderek daha da uzaklaşıyorduk ondan ve engelli ve çaresiz halimizde ulaşma şansımız en ufak bir şekilde.
Büyük ihtimalle şlopumuz böyle bir fırtınada geceyi geçirmemek ve kalsa bile sabaha kadar yüzeriz, sonra denizde çok uzakta, hiçbir şeyle kalacağız yemek ya da içmek için ve alınma ihtimali yoktu. Rüzgar üflediği yönde tutarsa, taşırdı Onward'ın ötesinde en az 3 mil mesafede, bizim gemi gözetçilerinin dikkatini çekmek için fener bile eğer onun yanından görünürse süzersek, kaptan ise o gece kabuğun yanından çıkacağımızı biliyor ve gitmeyecekti bizim için göz kulak olmayı düşün ve bulabildiğim kadarıyla, hiçbir yönde umut ışığı yok. Ne kadar uzun süre kara karanlıkta sürüklendiğimiz ve o yuvarlanmada, tehditkar, köpüklü deniz, bilmiyorum. Bana çok fazla geldi saatler. Cebimde bir gün önce yazdığım bir mektup vardı anneme ve onu San Francisco'ya göndermeyi planlamıştım havla. Orada ona daha fazla hissetmesine gerek olmadığını temin ettim güvenliğimle ilgili endişe, çünkü Rus-Amerikan telgraf hattı terk edilmişti. Onward tarafından Okotsk'ta kindirilecektim, St. Petersburg üzerinden iyi bir posta yoluyla eve dönüyordu ve artık tehlikelere maruz kalmamalıyım. Orada otururken direksiz bir slope, soğuktan titreyen ve denize sürüklenen, bir uluyan Arktik fırtınası, bu mektubu hatırladım ve ne olduğunu merak ettim. Zavallı anne, içeriğini okuyabilseydi diye düşünürdü zaman, yazarın durumunu zihinsel bir vizyonda görür. Hatırladığım kadarıyla, erkekler arasında çok az konuşma vardı bu uzun, karanlık gerilim saatlerinde. Sanırım hiçbirimiz herhangi bir umut, sesini kükremekten duymak zordu, rüzgar ve hepimiz teknenin dibinde ya oturduk ya da korkarak bekliyorduk çok uzak olmayan bir son için. Ara sıra ağır bir deniz üzerimizden geçiyordu ve hepimiz tekrar inmeye başlardık. Şapkalar, ama bunun dışında yapılacak bir şey yoktu. Olmadı bana kalırsa, yarı harap olan bu geminin daha uzun yaşaması muhtemel görünüyor. 3 ya da 4 saat. Rüzgar sürekli yükseliyordu ve her birkaç haftada bir dakikalar içinde buzlu spreylerin acı kırbaçlarıyla vurulduk, şiddetli bir squall, suya rüzgara doğru çarptı, dalgalar ve onları yoğun beyaz bulutlar halinde yatay olarak süpürdü tekne. Saat 9 civarında biri baştan bağırmış olmalı heyecanla, bir ışık görüyorum. Nereye? Yarısı kalkarak teknenin dibinden yarı kalkarak ağladım. Kıç plakalar. Sol baştan 3-4 nokta, diye yanıtladı ses. Emin misin? Talep ettim. Tam olarak emin değilim ama uzakta bir şeyin parıltısını gördüm Matuga Adası tarafında. Artık gitti, diye ekledi ses, bir anlık duraklama, ama bir şey gördüm. Hepimiz gösterilen yöne hevesle ve endişeyle baktık, ama görüşümüzü zorlarsak da, en ufak bir parıltı göremiyorduk geçilmez karanlıkta rüzgar tarafına doğru parıldadı. Eğer bir ışık varsa görünür olarak, o ya da başka bir yönde, sadece Onward'ın demir ışığı, çünkü Körfez'in her iki kıyısı da ıssız bir yer, ama bana öyle geliyordu ki adamın fosforlu bir parıltı ya da beyazın parıltısı tarafından kandırılmış köpük arma. 5 dakika boyunca kimse konuşmadı, herkes yoğun ortama baktı önümüzdeki karamsarlık. Sonra, aniden, aynı ses yüksek sesle bağırdı daha büyük bir heyecan, güven ve kesinlikle, işte orada yine. Gördüğümü biliyordum. Bu bir geminin ışığı. Başka bir an sonra kendim de gördüm, soluk, uzak, ufukta aralıklı bir parıltı neredeyse tam ileride. Bu, ilerinin çapa ışığı. Şiddetle bağırdım heyecan. Ana yelkenin köşesini biraz daha açın, eğer yapabilir, çocuklar, böylece ona daha iyi bir yol verebilir. Yapmamız lazım. O gemi, onu ışıkta sabit tut, koyman gerekse bile onu denizin kuru çukurunda. Geçmiş gibi kuruyoruz, değil de geçiyoruz. Öndeki askerler ana yelkenin gevşek kenarlarını yakaladı ve uzattı fırtınaya mümkün olduğunca geniş yayılmış, engellere ve direğin kütüklerini kullanarak karın dökülmesiyle denize atılmamak için canvaş. Hatta slope'un başını çevirdi ki ışık yayımızın altında ve karanlıkta, fırtına altında sendeleyerek ilerledik suların karmaşası, ara sıra denizler gönderiyor, yarısı yelkenli, yarısı demirli barka doğru sürükleniyordu. Rüzgar öyle şiddetli geliyordu hangi taraftan olduğunu söylemek zor olan rüzgarlar ve fırtınalar üflemek, ama, yoğun karanlıkta tahmin edebildiğim kadarıyla, öyleydi 3 veya 4 noktayı batıya kaydırmıştır. Eğer durum buysa, gemiye ulaşma şansımız oldukça yüksekti. Çünkü gemi doğuya daha yakındı Körfez'in batı kıyısından daha fazla. Kafasının düşmesine izin verme, diye bağırdım. Onu deniz ona girse bile, olabildiğince doğuya doğru ilerle. Yapabiliriz şapkalarımızla onu uzak tutun. Eğer geçsek yok oluruz.
Kabuğuna yaklaştıkça ışık hızla daha da parlaklaştı, ama ben öyle oldum ne kadar yaklaştığımızı fark etmeden fener asılıydı geminin ön donanımı, bir anlığına Gypsum'un arkasına sallandı ve geminin aydınlatılmış ipi aniden narin şeritlerle ortaya çıktı siyah gökyüzüne karşı, 100 metreden daha az mesafede. "İşte orada," diye bağırdı Sanford. Ona çok yaklaştık. Kabuk demirlerine doğru şiddetle savruluyordu ve biz sürüklenirken hızla üzerine inerken, fırtınanın boğup kükremesini duyabiliyorduk donanımının arasından ve denizin içeri girerken soluk bir köpük parıltısı gördü uçurum yaylarına sprey tabakaları. "Onun yanına dönmeye çalışayım mı?" diye bağırdı Heck, "yoksa ona vurup mu vurayım? Risk alma," diye bağırdım. "Onu vur ve git parçalar yana, sonra onu özleyip geçip gidiyor. Şimdi dolaya hazırlanın onu, hepsi birlikte, 1, 2, 3. Hav, aho, ye. Atışa hazır olun bize bir hat." Ama perdelerin altındaki devasa siyah gölgeden hiçbir ses gelmedi fırtınanın iplerden geçen derin bas kükremesini kurtarır. Karanlık hatlar sırasında bir kez daha şiddetli, ifade edilmez bir çığlık attık. Kabuk başımızın üzerinde bir denizde yükseldi ve sonra, sersemleme şok ve büyük bir çarpışma sonucu tekne geminin pruvasına çarptı. Sonraki dakikada ne olduğunu pek bilmiyorum. Kafam karıştı beyaz bir giysili bir enteliğin üzerine şiddetle fırlatıldığı anısı köpük boğması, ayağa kalkmak ve telaşla tutunmak ıslak, siyah bir duvar ve birinin vahşi, umutsuz bir şekilde bağırdığını duymak izleyin oye. Bataklıyoruz. Allah aşkına, bize bir at çizgi, ama hepsi bu. Suyla dolu slope, kabuğun yanından yukarı aşağı sallanıyordu, bir devasa bir tarakta kalkıp neredeyse rayı kavrayabiliyordum, ve bir sonraki dalgalar arasında, çok aşağıda derin bir çukura batıyordu bakır kılıf hattı. Tırnaklarımızın uçlarını yırttık geminin yanına sökenirken teknenin sürüklenmesini durdurmaya çalıştı ve çaresizce yardım ve hat için tekrar bağırdı, ama bizim sesler fırtınanın uğultusunda boğuldu, hiçbir cevap yoktu ve sonraki deniz bizi barkın saygahının altına aldı. Son bir tane yaptım pürüzsüz, ıslak tahtalara kavrama ve sonra, arkadan sürüklenirken gemiyi terk ettim. Şulup hızla batıyordu, ben zaten dizlerime kadar kalkıyordum suda ve 30 saniye sonra görüş alanından kaybolacağız. Karanlıkta, rüzgar tarafına doğru dalgalanan denizde, artık şansı kalmadan Orta Atlantik'te boğulmaktan daha çok kurtarma. Birden karanlık yanımdaki teknedeki figür vardı, sonradan öğrendim ki Bowser, ceketini ve yeleğini çıkardı ve cesur bir sıçrama yaptı denizden rüzgara doğru. Ölümden çıkmanın kesin olduğunu biliyordu o batan slope'daki kabuğu gördüğünde ve umuduyla bunu yapabilmeyi umuyordu yanına yüzerek götürülmesini sağladı. Ben de hiç düşünmemiştim daha önce de bunu yaşadım, ama hemen gördüm ki bu, umutsuz bir umut sunuyor kaçıyordum ve ben onun örneğini takip etmeye hazırdım barkın çeyrek güvertesinde, zaten 20 feet uzakta, beyaz bir hayalet benzeri bir figür, kolu kaldırılmış ve boğuk bir sesle ortaya çıktı bağırdı, "Sırayı yakalamaya hazır olun." Onward'ın ikinci zabiydi. Bizim çığlıklarımızı kendi dünyasında duymuştu gemi tezgahının altına süzülürken kamaramıza girdik ve anında yatağından fırladı ve geceliğiyle güverteye koştu. Binnacle alçak ışığında ip bomunu görebiliyordum elinden ayrılırken rahatla, ama nereye düştüğünü göremedim. Biliyordum bir başka atış için zaman olmayacağını ve bana öyle geldi kalbimin tekrar atmadığını, ta ki slope, neşeli bir, "Tamam. Çizgiyi aldım. Biraz gevşe hızlı yapıyorum." 30 saniye sonra güvendeydik. İkinci yardımcı nöbeti uyandırdı, görünüşe göre fırtınadan burun kıyısına sığınmıştı, slope kabuğun kıçağının altına çekildi, ikinci bir hat atıldı Bowser'a kadar ve birer teker bir tür doğaçlama bir şekilde havaya kaldırıldık şalvar şamandıra, Onward'ın çeyrek güvertesine. Gemiye bindiğimde, paltosuz, şapkasız ve soğuktan ve heyecandan titreyen kaptan bir an hayranlıkla bana baktı, sonra bağırdı, "Aman tanrım! Bay Cannon, siz misiniz? Gemiye gitmene ne sebep oldu böyle bir gece mi?" Kaptan," diye yanıtladım, gülümsemeye çalışarak, "patlamadı başladığımızda ve bir kaza geçirdik, direğimizi taşıdık uzaklaşacak." "Ama," diye itiraz etti, "o zamandan beri büyük silahları patlatıyor karanlık. 2 çapamız yere indi, ikisini de sürüklüyoruz. Ay sonunda onları aldırdım ve eşine, tekrar sürüklenirlerse söyledi kabloları çıkarıp denize koşardık. Bizi bulamayabilirsin burada olursan, o zaman nerede olurdun?" "Muhtemelen körfezin dibinde," diye yanıtladım. Beklememiştim son 3 saatte başka bir şey yok.
Bu dar kaçışı yaptığımız talihsiz şulup öyleydi denizin onu dövdüğü kabuğuyla çarpışırken ezildi gece boyunca parçalar ve ertesi gün güverteye çıktığımda sabah, birkaç kaburga ve kırık tahta vardı, sonunda su altında süzülüyordu arka sırada, geriye kalan tüm onlarıydı. Eylül ortasında Okhotsk'a vardığımızda bir Yakutsk'tan özel kurye ile getirilen binbaşı Abaza'dan gelen mektup, beni ilk kış yolundan Saint Petersburg'a gelmem için yönlendirdi. Onward hemen San Francisco'ya doğru yola çıktı, eve döndü ve medeniyet, 4 hariç tüm çalışanlarımız vardı, yani Price, Schwartz, Malchansky ve ben. Price, benimle Saint Petersburg, Schwartz ve Malchansky ise Rus olarak karar verdiler bizimle birlikte Doğu Sibirya'nın başkenti Irkutsk'a kadar gidecekti. 8'inde kızak yapmayı sağlayacak kadar kar yağdı. Ekim ayında, ama nehirler donmadı, böylece 2 hafta sonra geçti. Ayın 21'inde, Schwartz ve Malchansky, bir derin, yeni yağan karın içinden geçen yol, Stanavoy dağlarına girdik ve 24'ünde Price ile birlikte daha ağır bagaj ve erzaklar. Köyün tüm nüfusu bizi uğurlamaya geldi. Uzun saçlı rahip, cüce ile kış sabahının keskin rüzgarında bacaklarını sallayarak ayağa kalktı sokakta başı çıplak ve veda kutsamasını verdi, Amerikan fırın tozuyla kalplerini mutlu ettiğimiz kadınlar ve telgraf fincanları, parlak renkli mendiller salladı açık kapılarını, hoşça kal, diye bağırıyor. Tanrı sana şanslı bir şey ver yolculuğu, diye soruldu, etrafımızı saran kürklü adamlar grubundan kızaklar, ve hava 100 kişinin durmaksızın ulumalarıyla titredi kurt gibi köpekler, genişlerine karşı sabırsızca zorlanıyorlar fok derisi tasmaları. "Ay, Maxim," diye bağırdı İsprevnik ön sürücümüze, "hepiniz misiniz? Hazır mısın?" "Her şey hazır," diye yanıt geldi. O zaman, Tanrı ile git ve iyi dilekler korosu arasında kalabalıktan vedalar, kızaklarımızı tutan sivri çubuklar kaldırıldı, köpekler hevesle fırladığında ulumalar anında kesildi yakalarına ve kürklü adamların grubuna, yeşil, kabarık kilise kubbeleri ve en kasvetli gri, boyasız kütük evler tüm Sibirya'daki köy, sonsuza dek arkamızda bir bulut içinde kayboldu toz gibi kar. Kamçatka'dan Saint Petersburg'a giden sözde, Post Road, Okhotsk denizinin etrafında 1000 milden fazla bir süre ilerler, içinden geçer Okhotsk köyü, ardından kıyıdan uzaklaşarak yukarı çıkıyor Stanavoy dağlarında yükselen küçük nehirlerden biri, haç 4 ya da 5000 feet yükseklikte olan bu menzil, ve sonunda Büyük Lena Vadisi'ne iner. Böyle bir şey varsayılmamalıdır, ancak bu, Post Road'un bildiğimiz her şeye benzediği isim. Kuzeydoğu Sibirya'da, yol, kelimesi sadece sözlü bir sözdür bir soyutlama sembolü. Sembolize edilen şeyin artık yok gerçek, somut varoluş, boylam meridyeninden daha fazla. Sadece belirli bir yönde doğrusal uzantı. Okhotsk'ın arka tarafındaki ülke, 600 mil mesafede, kesintisiz bir vahşi doğadır dağlar ve herdem yeşil ormanlar, seyrek gezginler tarafından yerleşilmiş tunguslar, burada birkaç dayanıklı yakut sincap avcısı vardı. Bu vahşi doğada bir patika bile yoktur. Sözde, yol, sadece hükümet tarafından kullanılan belirli bir güzergahtır Kamçatka'ya ve Kamçatka'dan yıllık posta taşıyan postilin. The Okhotsk denizinden yola çıkan ve gitme niyetiyle yolcu Asya'yı Yakutsk ve Irkutsk üzerinden geçmeye karar vermek zorundadır yollardan bağımsız, en azından ilk 1500 mil için. Dağ geçitleri, büyük nehirler ve posta istasyonları genel rotasını belirledi, ama içinden geçtiği vahşi doğa yolunu bulmalı uygarlık. Şimdi, her zaman olduğu gibi, vahşi, ilkel bir toprak karlı dağlar, ıssız bozkırlar ve dağınık çam ormanları, büyük Arktik nehirleri ve kolları bu bölgeleri işaretlemiştir tek iletişim hatları. Okhotsk arasındaki rotadan sonraki en kötü ve en zor kısım Yakutsk, yani dağlık kısmı, yarı vahşi bir kuş tarafından korunur Ruslar tarafından Tunguslar olarak bilinen Arktik göçebe kabileleri. Yaşam başlangıçta, deri çadırlarda, sürekli yerlerinden hareket ediyorlardı yerleşim yerlerine ve rengeyi yetiştirerek az geçimini sağlayarak, Rus hükümeti tarafından kalıcı olarak kamp kurmaya kolayca ikna edildi güzergah boyunca ve rengeyi ile kızak sağlamak için kurye ve imparatorluk postalarının taşınması, ayrıca devlet emirleriyle sağlanması gereken yolcular, veya, podoroznayaz. Bu hizmet karşılığında muaf tutulmuşlardı Rusya'nın diğer Sibirya tebaalarına koyduğu yıllık vergi, yıllık belirli bir çay ve tütün miktarıyla sağlandı ve yolcuların yanında yer almaya yetkilendirilmiştir mil başına yaklaşık 2,5 sent oranında hesaplanmalıdır her geyik donanımlı. Okhotsk ile Yakutsk arasında,
Hat boyunca bu posta güzergahında 7 ya da 8 Tunguz kampı bulunmaktadır. Bu durum mevsimden sezona konum olarak biraz değişiklik gösterir ve mevcut otlak alanlarının değişmesi, ancak neredeyse mümkün olduğu kadar, birbirlerine eşit mesafede, doğrudan bir çizgi boyunca Stanovoy Dağları. İlk posta istasyonuna 3. gün ulaşmayı umuyorduk. Ayrılış, ama yumuşak, yeni yağan kar ilerlememizi o kadar geciktirdi ki 4. gün neredeyse kararmıştı ve sonra onu gördük köpeklerimizi değiştirmek için küçük Tunguz çadırları grubu rengeyikleri için. Varsa, tüm beyaz dünyada, Ruslar gibi mesela Tunguz Dağı'ndan daha umutsuz ve kasvetli bir şey var kışın yerleşimler, hiç görmedim. Yukarıda, ormanlar, bazı yükseltilmiş platolarda veya ıssız, fırtınalarla sarılmış yükseklikte, sadece meyve çalıları ve arktik yosun yetişeceği yerde, durur göçebeleri oluşturan 4 ya da 5 küçük gri rengeyi çadırı kamp. Etraflarında ağaç ya da çalılık yok, onları dışarıda bırakacak gökyüzünün bir parçası, ufku sınırlandıran veya en az görünüş sunan yalnız yerleşime sığınma ve duvar ya da palisade yok sınırlı amaçlarla küçük bir köşe çitle ve evcilleştirin sonsuz. Gri çadırlar, büyük evrende yalnız duruyor gibi görünüyor. Tanrı, sonsuz uzay ve sınırsız ıssızlıkla uzanıyor kapılarından geliyordu. Böyle bir kampın yanında durun ve daha yakından bakın. Etrafındaki karlı ovanın yüzeyi, gördüğünüz kadarıyla, rengeyikleri tarafından ezilmiş ve parçalanmıştır yosun araması. Çadırların arasında burada büyük Tungusların kamp ekipmanlarını yüklediklerinde üzerine yükledikleri kızaklar hareket ederseniz, önünde uzun, alçak bir duvar var, simetrik olarak yığılmış rengeyi çantaları ve eğerler. Birkaç sürü geyik etrafta dolaşıyor, burunlarını yere dayamış, asla alamadıkları bir şeyi arıyorlar bulmuş gibi görünüyor, kötü görünümlü kuzgunlar, Tungus'un leş yiyicileri kamplar, ağır bir şekilde boğuk kıvıklarla bir parçaya doğru kanatlarıyla yakın zamanda bir rengeyiğinin kesildiği kanlı kar, ön planda ise 2 ya da 3 gri, kurt gibi köpek acımasız, açık renkli gözler. Yarı soyulmuş bir geyik başını kemiriyor. Termometre 45 derece sıfırın altında, Fahrenheit, geyiklerin, kuzgunların ve köpeklerin göğüsleri donla beyazdır. Dıkonik kürk çadırlardan çıkan ince duman dik olarak büyük bir berrak, durgun havada yükseklik, hayaletli dağ zirveleri mesafe, karanlık bir arka plan üzerinde beyaz silüetler gibi görünüyor çelik mavi ve ıssız karla kaplı manzara hafifçe renklendirilmiştir alçak sarkan kış güneşiyle sarı bir parıltı vardı. Her detay manzara tuhaf, vahşi, kutuptik, kürklü ve donmuş beyaz olanlara bile nefes nefese omuzlarına binerek çadırlara gelen adamlar geyikler ve size uzun bir sesle, "Zaro ova" diye selam veriyorlar. Denge direklerinin ucu yere ve dairelerinden fırlanıyor, üzengi olmayan eğerler. Aynı durumda olduğunuzu neredeyse fark edemezsiniz bir zamanlar hatırladığın aktif, canlı, para kazandıran dünya yaşamış. Soğuk, hareketsiz atmosfer, beyaz, ıssız dağlar ve etrafındaki büyük yalnız vahşi doğa neşesizlerle dolu, üzücü öneriler ve garip bir doğaüstülük hissedersiniz. Sibirya öncesi hayatınızın herhangi bir kısmıyla uzlaşamaz veya bağ kuramazsınız. İlk Tunguz kampında 24 saatlik bir dinlenme yaptık ve sonra, köpeklerimizi rengeyi ile değiştirerek, kendi geyiklerimize veda ettik. Okotsik sürücüleri ve yarım düzine bronz yüzlü pilotun rehberliğinde benekli rengeyi derisi tüylü Tunguslar, batıya doğru itilir, karla kaplı dağ vadileri, Aldan Nehri'ne doğru. İlerlememiz, ilk 2 hafta boyunca yavaş ve yorucu bir süreçti ve neredeyse her türlü zorluk. Tunguzlar kamplar bazen 3 ya da 4 günlük yolculuk mesafesindeydi, soğuk, Stanovoy Dağları'na tırmandıkça giderek arttı yoğunluğu o kadar şiddetli hale geldi ki hayatı ve günü tehlikeye atacak kadar şiddetli hale geldi gündüz sonra, ağır karımızın önünde kar ayakkabılarıyla yorgun bir şekilde yürüdük yüklü kızaklar, 3 fit yumuşak kar içinde bir yol açıyor mücadele eden, donmuş beyazlanmış geyik. Ortalama olarak yaklaşık 30 günde kilometreler. Ama geyiklerimiz genellikle gece tamamen bitkin gelirdi ve Tunguz sürücülerimizin keskin fil dişi kıvırcıkları donmuş kırmızıydı kan. Bazen gece vahşi bir dağ kanidinde kamp yapardık ve karla kaplı ormanı güçlü bir kişinin kırmızı ışığıyla aydınlattı kamp ateşi, bazen sürüklenen karı bir hükümet tarafından inşa edilen boş yurtlar veya toprak kaplı kulübeler bu yol posta ve oradan sığındı uluyan bir kar fırtınası. Önceki 2 kışla sertleşmiştik Arktik seyahati ve tüm zorluklara alışkındık kuzey yaşamı, Stanovoy Dağları'nın çapı güçlerimizi zorladı en son derece dayanıklılık.
4 gün ardışık olarak, zirveye yakın batı yamacındaki geçitte ise Merkür öğlen saatlerinde dondu. Dipnot, sadece bir mersiyal termometremiz vardı. Bu yüzden ne kadar olduğunu bilmiyorduk, sıcaklık -39 derecenin altındaydı. En hafif bir nefesi yüzü sıcak bir ütü gibi, sakallar buz gibi tel gibi dolanmış kalıplara dönüştü, göz kapakları ağırlaşmış, uzun karlı püsküller yarı yarı gizliyordu görme ve sadece en yoğun egzersiz kanı geri itebilirdi, sürekli yayıldığı benumlu uçlara doğru soğuğun demir kavrayışınla hareket ediyordu. Schwartz, en eski üye grubumuz, bir gece bir eyalette bir Tunguz kampına getirildi, bilinçsizliğin yakında ölümle sonuçlanacağı ve hatta bizim dayanıklı yerli sürücüler, elleri ve yüzleri donmuş halde geldi. Sadece sıcaklık bile yeterli kanıt olurdu. Eğer kanıt varsa en soğuk bölgeye girdiğimizi bilmek gerekiyordu. Küre, Sibirya'nın Yakutsik eyaleti. Dipnot, bazı bölümlerde bu eyalet civanın donma noktasında, yani yaklaşık 40 derecede Fahrenheit altında olan sıcaklık, 3 yılın ortalama sıcaklığıdır, aylar ve bazen sıfırın altında 85 derece gözlemlendi. Kar ayakkabılarıyla yürüyerek, bisiklet sürerek monoton bir rutinle rengeyi kızakları, açık alanda kamp yapmak ya da dumanlı Tungus'ta uyumak, çadırlar, gün ve hafta geçti, sonunda Aldan Vadisi'ne yaklaştı, doğu kollarından biri, o büyük Arktik Nehri Lena. Son dış sırta tırmanmak, Kasım ayının karanlık, ay yok bir akşamı olan Stanavoy Sıra Dağları'nı bulduk kendimiz, aşağıya doğru bir vahşi bir vadi başındayız, geniş açık ova. Aşağıda ve önde, karşısında Hatırlar Vadi'nin ötesinde tepelerin yoğun karanlığı, 4 ya da 5 yükseldi aydınlık sis sütunları, vahşi doğada ateş sütunları gibi. Çıkış, bunlar ne? Tunguz sürücümü sordum. Yakut, diye kısa bir cevap verdi. Onlar, 60 ya da 70 fit yüksekliğinde, 60 ya da 70 fit yüksekliğinde duman sütunlarıydı. Yakut çiftlik evlerinin bacaları ve onlar çok dikey olarak duruyordular, aydınlatıldıkları Arktik gecenin soğuk, hareketsiz havası, zirvelerini, altındaki ocak ateşlerinin yanında. Ayağa kalkıp bakarken onlara, uzaktan sığırların mırıltısı hafifçe kulaklarıma geldi. Şükürler olsun. O anda yanına gelen Malçanski'ye dedim ki, biz öyleyiz, nihayet evlerde yaşadıkları ve inek besledikleri yere varıyorlar. Kimse yapamaz, bu ateşle yakılan duman sütunlarının verdiği zevki tamamen anlıyorum, köpek ya da rengeyi kızaklarına binene ya da yürümeye başlayana kadar bize verdi, kar ayakkabısıyla, 20 bitmek bilmeyen gün, Arktik vahşi doğada geçiyordu. Bana Okotsk'tan ayrılmamızın üzerinden bir yıl geçti gibi geldi, haftalarca ağır kürk zırhımızı çıkarmamıştı, aynalar, yataklar ve temizlik keten geçmişin gelenekleriydi ve Amerikan uygarlığı, 27 ay süren barbarlık boyunca geriye dönüp baktığımızda, solgun bir rüyanın gerçek dışı imgelerine giriyordu. Ama ateşin sütunları, duman ve ev hayvanlarının öğütmesi daha iyiliğin vaadiydi şeyler. 2 saatten kısa bir süre içinde, parlayan şöminenin önünde oturuyorduk, ayaklarımızın altında yumuşak bir halı olan rahat bir yakut evinden, yanımızdaki masada kokulu kahta çayının gerçek çanak fincanları ve başımızın üstündeki duvarda resimler. Evin gerçekten taşları vardı, pencereler için buz, halı geyik derisinden yapılmıştı ve fotoğraflar sadece Harper's Weekly ve Frank Leslie'den yapılmış ahşap baskılardı, ama biz, Tungusların dumanlı çadırlarından yeni çıkmış, pencereler, halılar ve her türlü fotoğraf, hayran kalacak ve hayran edilecek şeylerdi. Aldan üzerindeki Yakut yerleşimleri ile Yakutsik kasabası arasında, iyi bir posta yolu vardı, gerçekten bir yol, yani, Shaggy White'ı kontrol etmek. Yakut Midillileri Okotsik köpek kızaklarımıza doğru hızla batıya doğru sürdük, Rus kızak çanlarının yabancı müziği, her seferinde atlar değişiyor, istasyon sonrası ve 15 ila 18 saat arası yolculuk 24. 16 Kasım'da, 23 gün süren kesintisiz yolculuktan sonra, Yakutsk'a ulaştık ve orada, zengin bir Rus'un evinde kapılarını sıcak bir misafirperverlikle açan tüccar, bedenlerimizden Tunguz çadırlarının ve yurtlarının dumanı ve kirini yıkıyorduk, temiz kıyafetler giyin, iyi pişmiş ve nazik bir şekilde yedim, akşam yemeği servis etti, 5 bardak kokulu kara çayı içti, tütsülenmiş 2 Manila çerut ve sonunda heyecanlı ama mutlu bir şekilde yatağa gitti. Saç yataklarıyla donatılmış yataklar, yün Rus battaniyeleri ve keten çarşaflar. Kürklersiz ve arada yatmanın hissi, medeni bir yatakta çarşaflar o kadar yenilikçi ve olağanüstüydü ki yatıyordum 1 saat uyanık,
O harika yatakla denemeler yapmaya çalışıyorum ve çıplak ayakla, pürüzsüz, serin genişlikleri lüks bir şekilde keşfederken. Keten çarşaf.